Olasılık makinesi. 2058 yılıydı. Berk, 28 yaşında bir mühendisti. 6-7 yıl önce üniversiteden mezun olduğunda Berk'in önünde iki seçenek vardı. Biri büyük bir şirkette güvenli bir işti. Diğeri ise bir arkadaşının girişimiydi. Birinci işte çalışan olacaktı. İkinci işte ise patronlardan biri olacaktı. Arkadaşının girişimi başarılı olursa çok para kazanabilirlerdi. Ama her yeni girişim gibi riskliydi. Uzun süre düşünmüş, artıları ve eksileri karşılaştırmıştı. Ailesine ve arkadaşlarına danışarak sonunda güvenli işi seçmişti. Ama seçiminden hiçbir zaman emin olmamıştı. Arada sırada kendi kendine soruyordu. Diğer yolu seçseydim ne olurdu? İlk yıllarda kararı doğru gibi görünüyordu. Ancak zaman geçtikçe bu soru aklına daha sık gelmeye başlamıştı. Özellikle işte sıradan bir gün geçirirken ya da müdürü onu azarladığında diğer işi seçmeliydim diye düşünmeden edemiyordu. Bir gün şirkette olasılık makinesi adlı bir sistemi test etmek üzere yeni bir proje başlattılar. Sistem insanların farklı kararlarını simüle ediyordu. Yani farklı kararların olası sonuçlarını oldukça gerçekçi bir şekilde gösteriyordu. Kullanıcı isterse gelecekteki bir kararı için, isterse de geçmişteki bir kararı için kullanabiliyordu bu makineyi. Berk de testin katılımcılarındandı. Makineyi ilk gördüğünde meraklandı. Büyük bir oda, ortada bir koltuk ve etrafında ekranlar vardı. Görevli kısa bir açıklama yaptıktan sonra şöyle dedi. Bu sistem geçmişi veya geleceği değiştirmez. Sadece olası hayatları gösterir. Berk koltuğa oturdu. Görevli Berk'in alnına ve şakaklarına elektrotlar bağlayıp gözlerini kapatmasını ve geçmişteki veya gelecekle ilgili bir kararını düşünmesini söyledi. Berk gözlerini kapattığında aklındaki düşünce şuydu: eğer arkadaşımın girişimini seçseydim ne olurdu? Berk bunu düşünürken makine Berk'in geçmiş yaşamını, kişiliğini, karar verme kalıplarını ve daha birçok parametreyi göz önüne alarak bir simülasyon oluşturdu. Berk bir anda kendini farklı bir hayatın içinde buldu. Arkadaşıyla ortak bir şirketi vardı. İnsanlar ona saygı duyuyordu. Bu hayat daha ilgi çekici görünüyordu. Kusursuz olmamasına rağmen şimdiki hayatından daha iyiydi. Birkaç kullanımdan sonra bazı çalışanlar makineyi daha sık kullanmak istemeye başladı. Bazısı monoton hayatından kaçarak makinenin içindeki farklı hayatları yaşamaya bağımlı hale gelmişti. Bazısı ise sorularına net cevaplar bulmaya çalışıyordu. Test süresi yeterli gelmediği için makineyi gizlice kullanıyorlardı. Bu durum iş yerinde sorunlara neden oldu. İnsanlar toplantılara geç kalıyor, bazıları ise işe hiç gelmiyordu. Makine insanlarda kararsızlığa da yol açıyordu. Bir gün hiçbir şey yapmak istemiyorum çünkü her şeyin daha iyisi mümkün gibi geliyor demişti katılımcılardan biri Berk'e. Berk de aynı duyguyu yaşıyordu. Artık karar vermesi gerektiğinde zorlanıyordu. Sürekli daha iyi bir ihtimal olmasından ve o ihtimali kaçırmaktan korkuyordu. Kötü bir karar vermektense hiç karar vermemeye başladı. Bu hem özel hayatını hem de iş hayatını kötü etkiledi. Saçını kestirmek veya yeni bir kıyafet almak gibi basit kararları bile veremiyordu artık. Şirket projeyi durdurmayı düşünmeye başlamıştı.
Çünkü hem makine başarısını kanıtlamıştı hem de çalışanlar makine varken diğer işlerine odaklanamıyordu. Ama makinenin uzun vadeli etkilerini görmek için teste biraz daha devam etmeye karar verdiler. Sonraki günlerde Berk makineyi kullandıkça onlarca farklı ihtimal gördü. Aslında hep aynı şeyi, yani arkadaşının girişimi hakkındaki kararını düşünüyordu. Ancak makine her seferinde farklı bir simülasyon oluşturuyordu. Bunların bazıları gerçek hayatından daha iyiyken bazıları korkunçtu. Örneğin simülasyonların birinde her şey çok iyi giderken diğerinde iş kazası geçirip ölüyordu. Bir diğer simülasyonda iş arkadaşıyla evlenip mutlu bir hayat yaşıyor, öbür simülasyonda ise aşk acısı çekiyordu. Aynı seçimin bu kadar iyi ve bu kadar kötü sonuçları olmasına inanamıyordu. Diğer katılımcılar da benzer deneyimler yaşıyordu. Herkesin kafası çok karışıktı. Ancak bir süre sonra bu kafa karışıklıkları ortadan kalktı. Çünkü katılımcılar şunu anladı. Bir kararın o kadar farklı olası sonucu vardı ki kararlara iyi veya kötü demek mümkün değildi. Dolayısıyla keşke demek ya da gelecek için kararsız kalmak çok anlamsızdı. Ufacık bir şey bütün senaryoyu değiştirebiliyordu ve bunları kontrol etmenin bir yolu yoktu. Şirket yönetimi katılımcılardaki bu büyük değişimi fark etti ve projeyi değerlendirmek için tekrar bir toplantı yaptı. Sonuçlar açıktı. İnsanlar 20-30 kullanımdan sonra makineye ilgilerini kaybediyorlardı. Çünkü kararları konusunda net bir cevap almaları mümkün değildi. Uzun konuşmalardan sonra toplantıdaki herkes aynı sonuca vardı. Projeyi durdurmalıyız. Kimse 30 kullanımdan sonra çöpe atmak için makine satın almaz. Berk ve diğer test katılımcıları için ise bu makine dahiceydi. Makine onlara hayatı cesurca yaşamayı öğretmişti ve buna herkesin ihtiyacı vardı.